Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan fasulye tarifim var. Bu yemeğin lezzetine bayılacaksınız. O kadar kolay bir şekilde yapıyoruz ki hiç sizi yormayacak. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. İster sıcak, ister soğuk olarak servis edebileceğiniz bu fasulyenin tarifine geçiyorum. Bu tarifimde 1 kilo çalı fasulyesi kullandım. Şu anda da pazarda yerini almış ve tam zamanı. Güzelce yıkayıp süzdürmüş olduğum çalı fasulyelerini temizliyorum. Soyacak yardımıyla fasulyenin kenarındaki kılçıklı bölümlerini temizliyorum. Sizin almış olduğunuz fasulyelerinizde herhangi bir kılçık yoksa bu işlemi yapmanıza gerek yok. Soyacak yardımıyla çok pratik bir şekilde soyuyorum. Daha sonra her iki ucunu da bıçak yardımıyla alıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Temizlemiş olduğum fasulyeleri tahtanın üzerine alıyorum. 3-5 tanesini bir araya getiriyorum. 3 parmak aralıklarla bıçakla kesiyorum. İsterseniz uzunlamasını da kesebilirsiniz ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. İster uzunlamasına keserek yapın, isterseniz bu şekilde kesin, gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Doğramış olduğum fasulyeyi genişçe bir tencerenin içerisine koyuyorum. Kullanmış olduğunuz tencerenin hem yayvan hem de geniş olmasına özen gösterin. Bu şekilde pişirmek daha kolay oluyor. Yemeğimiz zeytinyağlı olacak, içerisine salça kullanmıyoruz. Bunun için 6 adet domatesin kabuklarını soydum. 3 adet kuru soğan koyacağım. Son olarak 4 diş de sarımsak ekleyeceğim. Kabuklarını soymuş olduğum domatesleri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu aşamada domatesleri küçük küçük doğramaya özen gösterin. Böylelikle suyunu daha güzel bırakacak. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Domatesleri doğrayıp tencerenin üzerine onları da koyuyorum. Küçük küçük doğramış olduğum domatesleri çalı fasulyesinin üzerine yayıyorum. 3 adet kuru soğanın kabuklarını soydum. Videoda görmüş olduğunuz gibi verev olacak şekilde doğruyorum. Bu aşamada çok özenli çalışmanıza gerek yok. Soğanlarınızı gelişigüzel doğrayabilirsiniz. Ne kadar çok soğan kullanırsanız yemeğiniz o kadar güzel ve lezzetli olur. Soğanları da tencerenin üzerine yayıyorum. Sarımsaklar biraz büyük olduğu için küçük küçük parçalar halinde onları da yemeğin içerisine doğruyorum. Bütün malzemeleri güzelce yayıyorum. Baharat olarak 1,5 tatlı kaşığı tuz,
1 tatlı kaşığı pul biber. Yemeğimiz zeytinyağlı olduğu için 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karabiberi koyuyorum. Ocağımıza koymadan önce 1 su bardağı zeytinyağı yemeğin üzerine gezdiriyorum. Bu aşamada kullanmış olduğunuz yağın zeytinyağı olmasına özen gösterin. Daha sonra 1 su bardağı da soğuk suyu ekliyorum. Başka hiçbir işlem yapmadan tenceremizi ocağa götürüyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte duracak. Kaynamaya başladıktan hemen sonra biraz karıştırıyoruz. Yemeğimizi sadece bir kez karıştıracağız. Hala ocağımızın altı yüksek ateşte. Karıştırma işlemi bitinceye kadar yüksek ateşte pişiriyoruz. Bütün malzemeler birbirine geçtikten sonra kaşığın arka kısmıyla fasulyelerin üzerine biraz bastırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın en küçük bölümünü en kısık ateşe getiriyoruz. Burada tamamen pişinceye kadar kısık ateşte bekletiyoruz. 20 dakikanın sonunda kapağını açıyorum ve yemeğimizi kontrol ediyoruz. Çatalı batırıyorum ve çok kolay bir şekilde çıktığı zaman yemeğimizin piştiği anlamına geliyor. Yemeğimiz güzel bir şekilde pişmiş, artık ocağımızdan alıyoruz. Bu yemeği isterseniz sıcak, ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Ya da tamamen soğuttuktan sonra zeytinyağlı olarak da tüketebilirsiniz. Hiç fark etmez, her türlü gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Yaz aylarında yiyebileceğiniz en lezzetli yemek. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Yapımı oldukça kolay olan lezzetli çalı fasulyesini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.